Dostlar selamünaleyküm. İran-İsrail savaşı tüm hızıyla devam ediyor. Taraflar birbirlerini her gün biraz daha fazla vuruyorlar. Dün gündüz yaşanan bütün gelişmeleri konuşmuştuk. Bugün de dün geceden şu ana kadar olan gelişmeleri konuşalım. Bugün savaşta neler yaşandı ve son olarak da sosyal medyada çok yayılan bir konuyu ele alalım. Yapılan paylaşımlara göre Pakistan İsrail'i tehdit etmiş. Eğer İran'a nükleer füze fırlatırsan ben de nükleer silahlarımla seni vururum demiş. Bu açıklamanın bir aslı var mı? Bugün buna da değinelim. Ama başlamadan kısa bir hatırlatma yapayım. Bu tarz içerikleri seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İran'la İsrail arasındaki savaş hiç yavaşlamadan devam ediyor. Yani bütün detaylara girsek aslında bugün çok şey yaşandı ve konuşulabilecek çok şey var. Ama biz bunun yerine en önemli başlıklara değinelim. Çünkü genel olarak zaten her gün benzer şeyler oluyor. İsrail hava saldırılarıyla İran'ı vuruyor, İran balistik füzelerle İsrail'i vuruyor. Karşılıklı kapışma bu şekilde devam ediyor. Önceki günlerden farklı olarak sadece İsrail istihbaratının İran'daki etkinliği azalmaya başladı. İran ülke içindeki Mossad ajanlarına yönelik operasyonlarına ağırlık verdi. Mesela Mossad'ın İHA saldırılarında üs olarak kullandığı 3 katlı bir binaya ulaştılar. Hemen başkentin yakınında bir binaydı bu. Yani oraya kadar sızıp merkezi o kadar yakına kurmuşlar. İran istihbaratı biraz geç de olsa bu binaya ulaştı ve buradaki belgeleri ele geçirdiler. Bunun dışında bir de farklı noktalarda İsrail'le çalışan ajanlara operasyonlar da düzenlediler. Şu an İran'da olağanüstü bir ortam olduğu için çözümler de hızlı oluyor. İsrail istihbaratıyla işbirliği yapan Mossad ajanlarını yakaladıkları gibi sorgusuz sualsiz idam ediyorlar. Sürekli birer ikişer idam haberleri geliyor. Ama toplamda 2 günde idam edilenlerin sayısı onu geçti muhtemelen. Tabi idam edilenler doğrudan İsrail vatandaşları değiller. Mossad'ın içeride satın aldığı İran vatandaşları. Yani Mossad'ın personelini değil de onlara hizmet edip ülkelerine ihanet eden ayakçıları idam ediyorlar. Onları yakalıyorlar şu an. Zaten Mossad ajanlarını yani doğrudan İsrail vatandaşı olan Mossad ajanlarını yakalasalar bile bunu hemen açıklamazlar. Böyle şeyler genellikle kapalı kapılar ardında yürütülür. Başka bir ülkenin istihbarat ajanını kendi ülkenizde yakaladığınızda onun karşılığında bir şeyler almak için beklersiniz. Eğer istediğinizi alamazsanız açıklar veya ceza verirsiniz. Yani İran doğrudan bir Mossad ajanını yakaladı mı bilmiyorum. Ama ülkede onlara çalışan ajanları temizliyor oldukları da bir gerçek. Yani süreç İran açısından bu konuda hayırlı oldu denilebilir. Bunun yanında tabii İran da kayıplar veriyor. Dün İsrail'de İran istihbaratından olduğu iddia edilen 2 kişiyi tutukladı. Daha da önemlisi İsrail İran'da nokta operasyonlarına devam ediyor. Bu operasyonlarda bugün 4 üst düzey İran istihbarat yetkilisini daha öldürdüler. Yani bunu yapabildiklerine göre demek ki hala İran'da istihbarat faaliyeti yürütebiliyorlar. Bunların yerlerini böyle tespit etmişlerdir. İstihbarat boyutunu bir kenara bırakırsak da bugün İsrail savaş uçakları İran'ın Kirmanşah kentinde Farabi Hastanesi'ni vurdu. Yani alışkanlıklarını aynen devam ettiriyorlar. Atış yaparken bir hedef gözetme ya da savaş hukuku gibi bir olayları yok. Ve yine İsrail tarafından bugün 2 önemli açıklama geldi. Birincisi İran'ın balistik füze rampalarının 1/3'ini imha ettiklerini açıkladılar. Eğer bu doğruysa İran açısından gerçekten kötü. Çünkü İran'ın İsrail'e karşı tek kozu bu balistik füze potansiyeli. O kozun zayıflaması İran açısından pek hoş olmaz. Bir de İsrail bugün İran'da hava hakimiyetini tamamen sağladıklarını açıkladı. Bu da yine İran açısından çok kötü bir tablo. İşin daha da kötüsü bu öyle bir açıklama ki acaba İsrail yalan söylüyor mu bile demiyoruz. Çünkü İsrail bunu açıklamasa da savaşın başından beri İran'la ciddi bir hava hakimiyeti kurdukları ortada. Resmen istedikleri şekilde savaş uçaklarıyla girip vuracakları yerleri vurup çıkıyorlar. Ve bunu yaparken de sadece 5. nesil savaş uçaklarını kullanmıyorlar. Her tür savaş uçağıyla İran'ı vurdular bugüne kadar. Bunu özellikle şundan dolayı belirtiyorum. Aklınıza şu gelebilir. İsrail'in elinde F-35'ler var. Bu uçakları tespit etmek, takip etseniz bile imha etmek öyle kolay değil. İran bu yüzden yetersiz kalıyor. Aklınıza bu gelebilir. Ama böyle bir şey yok. İsrail'in yayınladığı videolarda net şekilde her tür savaş uçağını kullandıkları görülüyor. Yani burada çok ciddi bir İran acziyeti söz konusu. Çatışmalara İran açısından baktığımız zaman da balistik füzelerle yakalanan bir başarı görüyoruz. Bugün de İsrail'in farklı noktalarını balistik füzelerle vurdular. Hatta Hayfa kentinde elektrik santralini hedef aldılar ve ciddi bir hasar da bıraktılar. Sadece burayı da değil, hem Hayfa'nın hem Tel Aviv'in farklı noktalarını vurdular bugün. İran'ın birçok konuda kağıttan kaplan olduğunu görmüştük. İran'ın yaptığı saldırılarda da görüyoruz ki İsrail'in hava savunma kabiliyeti konusunda kağıttan kaplan olduğu gibi bir gerçekte söz konusu. Ciddi bir hava savunma sistemleri var ama karşılarında biraz güçlü bir devlet gördüklerinde bu sistem çaresiz kalıyor. Ki İran sadece balistik füze gücüne sahip. İran bugüne kadar bu sistemi özellikle hipersonik balistik füzelerle aştı. Sesin 5-10 katı hızında olduğunu iddia ettikleri füzeleri var ve İran bunlarla genellikle attığı noktaları da vuruyor. Zaten bombardıman videolarını
izlediğiniz zaman dikkatinizi çekmiştir. Bazı füzeler yavaş şekilde geliyor ve İsrail hava savunma sistemleri bu füzelere karşı direnebiliyor. Ama onlar bu füzelerle uğraşırken arada inanılmaz bir süratle sıyrılıp gelen bir balistik füze gidip hedefini vuruyor. Bunu defalarca gördük. İşte o videolarda gördüğümüz hedefini vuran füzeler İsrail'in hipersonik füzeleri. Bugüne kadar çok kısıtlı şekilde kullandılar bunları. Bugün hipersonik füzelerin kullanımını giderek arttıracaklarını açıkladılar. İran'ın hangi füzelere sahip olduğunu, yani envanterinde nasıl bir çeşitlilik olduğunu az çok biliyoruz. Ama bu füzelerden ellerinde kaç tane var herhangi bir bilgimiz yok. Eğer bu hipersonik füzelerden ellerinde ciddi sayıda varsa işte o zaman İsrail'e çok ciddi hasar bırakabilirler. Bugünkü açıklamalarına bakarsak da daha hipersonik balistik füze kabiliyetlerini kullanmaya başlamamışlar. Bundan sonra kullanacaklarmış. Bu konuda ne yapacaklarını önümüzdeki günlerde izleyip göreceğiz. Ki ellerinde gerçekten etkili sistemler var. Mesela Fettah 2 füzesi 1400 km menzile sahip ve hipersonik hızla hareket ediyor. Bu füzeyi İran'dan ateşledikleri zaman İsrail'deki hedefine ulaşması sadece 400 saniye sürüyor. Yani 6-7 dakika içerisinde İsrail'deki hedefi imha edebiliyor. Hızından dolayı engellenebilmesi de çok mümkün değil. İşte İran bunları fazla kullanmaya başlarsa İsrail ciddi sıkıntılar yaşamaya başlar. Son olarak da Pakistan'la ilgili bir iddiaya değinelim. İsrail İran'ı vurmaya başladığından beri o andan itibaren Pakistan İran'ın yanında olduğunu zaten açıklamıştı. O yapması gerekeni yapıyor. Yani Türkiye de İran'ın yanında olduğunu defalarca açıkladı. Tabi bu açıklama Türkiye'nin İran için savaşa gireceği anlamına gelmiyor. Ve aynı şey elbette ki Pakistan için de geçerli. Ama burada ince bir detay da var. İsrail ile İran şu an ne için savaşıyor? Türkiye'de birçok insan bu iki ülkenin şu an Gazze için savaştığını zannediyor. Yani İran oraya sahip çıktığı için İsrail'i vuruyor filan zannediyorlar. Ama meselenin Gazze ile uzaktan yakından alakası yok. Mesele tamamen nükleer silaha sahip olurum, olamazsın kavgası. İran nükleer programına devam etmeyi düşünüyor. İsrail ise hayır sen nükleer sahibi olamazsın diyor. Yani buradaki savaş aslında nükleer güç için verilen bir savaş. O yüzden Pakistan'ın İran'a destek açıklaması farklı yerlere de çekildi. Sosyal medyada birçok paylaşım gördüm. Bunlara göre Pakistan İran için İsrail'i vurabileceğini açıklamış. Yani diyor ki eğer İsrail İran'da nükleer başlık kullanırsa biz de nükleer gücümüzle İsrail'i vururuz. Bu paylaşımı çok fazla görünce bir araştırayım dedim. Nereden çıktı bu söz? Sonra kaynağın İngiliz basını olduğunu gördüm. İngiliz Mail Online adlı bir gazete bu konuda bir haber yapmış. Ve diyor ki İsrail'in İran'ın nükleer silahla hedef alması halinde Pakistan da İsrail'in nükleer başlıklarıyla vuracak. Şu an buna hazırlanıyor. Bütün bu iddianın kaynağı bu haber. Peki bu haberin kaynağı ne? Yani Pakistan'dan bir istihbarat mı ele geçirmişler? Hayır. Haberin kaynağı adını açıklamak istemeyen İranlı bir yetkili. Yani sarı çizmeli Mehmet Ağa. Pakistanlı bir yetkili bile değil. İranlı bir yetkili demiş ki Pakistan bize söz verdi. Eğer İsrail bize nükleer başlıkla saldırırsa Pakistan da İsrail'i vuracak. Yani tamamen İran'ın cepheyi genişletme çabası bu. Başka bir şey değil. Biraz da bu İsrail'e gözdağı vermeye çalışıyorlar muhtemelen. Yani kısacası İran-İsrail savaşı tüm hızıyla devam ediyor. Ve enformasyon savaşları da aynı hızla devam ediyor. Çok fazla yalan haber yayılıyor şu anda. O yüzden böyle haberler yayıldıkça ve kafanızı karıştırdıkça videoları yorum olarak yazın. Ben sonraki videolarda o konuyu araştırıp size gerçeğini anlatayım. Yani dezenformasyonla mücadele merkezi gibi çalışalım bu süreçte. Zaten böyle kriz anlarında bizim işimiz genel olarak bu. Allah'a emanet olun.